Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir börek tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt alıyorum. 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Bardak ölçüm herkesin evinde bulunan klasik 200 milimlik bardak. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı dolusu toz şekeri ilave ederek iyice karıştırıyorum. Mayalı hamurlarda şeker kullanıyoruz arkadaşlar. Birçok yorum da geliyor bu şekilde. Şekerli yapmasak olur mu diye. Olur ama şekerle maya daha çok aktifleşiyor. Kapağını kapatarak bir 10 dakika ön maya yapıyorum. Şöyle köpük köpük maya aktifleşti gördüğünüz gibi. Çok aşırı karıştırmadan üzerine diğer malzemelerini ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim ve artık unu ilave ediyorum. Unu mutlaka kontrolle ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek iyice karıştırıyorum. Öncesinde bir kaşıkla şöyle toparlıyorum. Daha sonra elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Bir yarısını öncesi, bir yarısını da sonrası ekledim. Kaşığı içerisinden çıkartarak elimle yoğurmayı devam ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yine bardak ölçüm 200 milimlik. Su, süt ve unun kullandığım bardak ölçülerim hep aynı olur benim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle sert hamur yoğurmayın. Açarken zorluk çekebilirsiniz. Elinizi mutlaka temizleyin. Temizlemezseniz yapışıyor sandığınız için sürekli un eklemesi yaparsınız. Elinizi temizlediğinizde gördüğünüz gibi çok fazla yapışmıyor. Hafif unla toparlıyoruz. Evet, tamamen toparladım. Gördüğünüz gibi elime de fazla yapışmıyor artık. Ama hamurumuz yumuşak bir hamur arkadaşlar. Yumuşak olduğu için böreğimiz gerçekten çok yumuşak olacak. Evet. Pürüzsüz bir hamur elde ettik. Bir poşete alarak iyice sıkıca bağlıyorum. Bu sayede hiç hava almadığı için çok güzel mayanız gelecek. Mayalı hamurlarınızın hiç hava almaması gerekiyor. Bakın nasıl güzel kabardı. Şöyle patlatalım poşeti. Çok da zevkli, inanın. Eğer streç filmle kapatmak istemezseniz bu şekilde poşet içerisine de koyarak gayet güzel bir şekilde mayalanıyor. Mutfakta çareler kesinlikle tükenmez arkadaşlar. Çok fazla ezmeden şöyle maya havasını alalım. Ve daha sonra bir kesme kartıyla kenarındaki hamurları iyice temizleyelim. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Hamuru hiç ezmeden şöyle yumak yapıyorum ve 2 eşit bezeyi bölerek her bir bezeye 8'er olacak şekilde ayarlıyorum. Toplamda 16 tane bez elde ediyoruz. Çok aşırı büyük değil. Mandalinadan çok az küçük. Daha sonra gördüğünüz gibi eşit olması için bu şekilde ayarlama yapıyorum. Bütün hamurları yumak yaptım ve bir tepsiye alıyorum. Mutlaka ve mutlaka yine aynı şekilde örtelim. Sıkı bir şekilde örtelim. Kabuk tutmasın. Açarken kolaylıkla açabilelim. 5 dakika kadar beklettim. Fazla bekletmeyin çünkü ilk yumak yaptığınız bezeleriniz gayet güzel dinlenmiştir. Önce yaptığınız bezelerden açarak başlayabilirsiniz. Öncesinde bol unla açalım. Daha sonra fazla un eklemesi yapmayalım. Çok aşırı büyük açmayacağız. Eğer oklava kullanması bilmiyorsanız bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü aşırı büyük bir hamur açmayacağız. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Çapı 36 santimlik açıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi.
ve bir kenarıya alıyorum. İlk açtığım hamuru. İkinci hamura geçiyorum. Bakar mısınız? Hamur o kadar güzel dinlendi, o kadar güzel kaliteli bir hamur oldu ki açarken bile size hiçbir şekilde zorlamıyor arkadaşlar. Adeta yağ gibi kayıyor gördüğünüz gibi. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Gerçekten çok farklı ve çok lezzetli bir tarif. İster börek ister poğaça deyin. Ne derseniz deyin. Her türlü uyumlu. Açmış olduğum ikinci bezeyi önce tereyağı ve yağ karışımıyla iyice her yerini kuru kalmayacak şekilde sürdüm. Daha sonra ilk açtığımız yufkayı üzerine ekleyerek bu şekilde 4'e bölüyorum. Evet. İlla ki bu tarifi yapmak için usta olmanıza hiç gerek yok. Beyaz peynir ve maydanoz ekliyorum. Dilediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Beyaz peynir ve kaşar peyniri karıştırabilirsiniz. Lor peyniriyle ekleyebilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz. Daha sonra görmüş olduğunuz şekilde sarıyorum. Çok aşırı sımsıkı sarmıyorum. Gördüğünüz gibi hafif elimle uzaltıyorum ve daha sonra şöyle bir şekle veriyorum. Nasıl güzel oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Şekli şahane, lezzeti muhteşem bir hamur işi tarifi. Tekrar bir kere daha göstermek istiyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Aynı işlemi tekrar bu şekilde uyguluyorum. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. İç harcım bittiği için tekrar beyaz peynir rendeledim. Sadece maydanoz eklemedim artık son böreğimize. Üzerini örterek 15 dakika tepsi mayası yaptım. Bakar mısınız nasıl güzel kabardı. O kadar güzel oldular ki pofidik pofidik. Bir tane yumurta sarısının içerisine 2-3 damla kadar süt ekledim. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar. Daha sonra yumurtayı açarak böreklerimizin üzerine sürelim. Bir tepsi dolusu harika bir börek tarifi verdim bugün sizlere. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Susam serpiştirerek 180 derece önceden ısıtılmış fırına pişmeye gönderiyorum. Şöyle de bir poz verelim. Evet, böreklerim pişti. Fırından çıkar çıkmaz üzerini kapattım yumuşaması için. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel kızardı ki hava yağmurlu olduğu için maalesef biraz karanlık çıkmış. Şöyle ışık olmadığı için. Yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. İnanılmaz lezzetli olmuş arkadaşlar. Şöyle bölerek de sizlere göstermek istiyorum. Dışı pul pul dökülen, içi kat kat yumuşacık harika bir börek oldu. Şöyle sizleri dış yüzeyini de göstermek istiyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli.
Şöyle içini de göstereyim ki aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalsın istemiyorum. Evet, bugünlük de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Defalarca göstermek istiyorum gerçekten içinin ne kadar güzel piştiğini. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.